Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 lezzetin barındırdığı pasta tarifi vereceğim. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için lütfen videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle pastamızın kek hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için cam bir kaseme 4 adet yumurtamı ve 1 su bardağı şekerimi ilave edip 1-2 damla da vanilya özü damlatıp mikser yardımıyla bembeyaz olana kadar çırpacağım. Evet, burası çok önemli. Gördüğünüz gibi biraz çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı sıcak su ilave edip tekrar çırpıyorum. Bu aşamayı 5 dakika uzatmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurtalarım beyazlaştı. Gayet güzel, istediğim rengi aldı. Bu şekilde olması gerekiyor ve özellikle tabanına baktığınız zaman sarı renk kesinlikle olmaması gerekiyor. Evet, çırptığım yumurtaları şimdi kenara alıyorum ve kek harcımı hazırlıyorum. Malzeme listesini hem miktarını hem de ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi kaseme süt, yağ ve 2 su bardağı unun üzerine 1 paket kabartma tozu ilave ettim ve bu şekilde elek yardımıyla eliyorum. Burası çok önemli. Evet, ekledikten sonra el mikseri yardımıyla homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Kıvamının gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi daha önceden çırpmış olduğum yumurta ve şekerimi yavaş yavaş bu şekilde azar azar ilave ederek aynı zamanda da alttan üste karıştırarak keki hamurumu oluşturuyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kek hamurumu hazırladım. Bakar mısınız, hala böyle kabarık kabarık görünüyor. Bu sayede kekiniz gerçekten böyle fosur fosur çok güzel kabaran bir kek olacak. Emin olabilirsiniz. Evet, şimdi hazırlamış olduğum kekimi yağladığım fırın tepsime döküyorum ve 3 kere tabanına vuruyorum bu şekilde. Bunu yapmamızdaki sebep kekimizin orantılı bir şekilde kabarması. Evet, daha bitmedi. Şimdi 3. aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Yani kekimizin üzerine gelecek olan cheesecake hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için başka bir kabıma 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve yarım paket süzme yoğurt. Almanya'da quark diyoruz. Türkiye'deki arkadaşlar süzme peyniri de kullanabilir. 1 paket labne peyniri ve 1-2 damla vanilya özü ve 1 çay bardağı toz krem şanti ilave ediyorum. Bu aşamada labne peynirinin yarısını kullandım. Daha sonra yetersiz olduğunu fark ettim ve tamamını kullandım. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra mikser yardımıyla homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Toz krem şanti ilave ettiğim için şeker ilave etme gereği duymadım burada. Evet, peynirli karışımı hazırladıktan sonra şimdi tek ayırdığımız yumurta beyazını çırpıyoruz. Kar beyazı haline gelmesi gerekiyor. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurta beyazım kar gibi oldu. Bu aşamada kekte yaptığımız işlemi aynı şekilde tekrarlıyorum azar azar. Evet, bu aşamada kekimin üzerine elimde olan vişne peltem vardı. Bunu bu şekilde dağıtarak her tarafına yayıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum cheesecake harcımı her tarafına orantılı bir şekilde dağıtıyorum gördüğünüz gibi. Evet, şimdi hazırlamış olduğum pastayı önceden ısıtmış olduğum, önce 180 derecede bir
yarım saat pişirip daha sonra da fırının kapağını özellikle açmadan 160 dereceye alıp içini çeke çeke bir 20 dakika daha kızarmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kekim fırından çıktı. Gayet güzel kabardı. Şöyle hemen sizin için kesip altını göstermek istiyorum. Bu kekin özelliği, servis yaparken bu şekilde değil, tabağı ters çevirip koyacağım. Şöyle. Bakar mısınız kekin fosurluğuna? Allah'ım yarabbim, yumuşacık sünger gibi bir kek oldu. Yumuşacık pamuk gibi, böyle yalancı pandispanya gibi bir kek oldu. Şöyle hemen ortasından bakmak istiyorum dalıp. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Şuraya bakın. Bunu özellikle soğuduktan sonra servis yapmanızı tavsiye ediyorum. Benim zamanım yoktu, o yüzden bu şekilde yaptım. Ama soğuduktan sonra efsane bir lezzet oluyor. Kesinlikle yani tavsiye ediyorum. Şöyle. Hemen şimdi sizin için tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bakar mısınız? Bak, kekin yumuşaklığı zaten hiç anlatamam. Ama bir de bu içindeki hem böyle kırmızı sosun dokusu hem de peynir katmanı inanılmaz bir şey oldu. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an çok sıcak, o yüzden böyle kötü görünüyor. Ama Instagram'dan takip ederseniz beni soğumuş halinde de göstereceğim kesinlikle. Şimdi hemen tadına bakacağım sizin için. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, burası kek, burası peynir, bir de üzerindeki vişne sosu. Çok güzel. İnanılmaz bir şey oldu. Gerçekten aşırı lezzetli oldu. Böyle yemede yanında yat, ekşi ekşi, mayhoş mayhoş. Hem o peynirin verdiği buruk tat, hem de vişnenin verdiği ekşilik. Harika. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte bu güzel üçü bir arada lezzet olan kek tarifimi paylaştım. Çok sıcak olduğu için o yüzden ters çeviremedim maalesef. Size özellikle soğuduktan sonra ve 1 saat dolapta bekledikten sonra tavsiye ediyorum. Tarifi kesinlikle yapmalısınız diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.